Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz motif çalışmasını yapacağız. Şöyle yakından detaylarını göstermek istiyorum. Hem çok kolay hem de çok güzel bir motif. Ben 3 tanesini ördüm. Dördüncüyü birlikte öreceğiz ve birleştirme kısmını da bunu birleştirirken sizlerle paylaşacağım. Peki bu motiflerle neler örebiliriz, nerelerde kullanabiliriz? Motifli bütün projelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz ve çok çabuk ilerleyen, yani 15 dakika gibi kısa bir sürede bir motifi rahatlıkla tamamlayabileceğiniz bir model. Motifli hırkalarda, bebek battaniyelerinde, yazlık ipler kullanıp yazlık bluzlar, çantalar, yani pek çok projede kullanabilirsiniz. Ben bunu bebe ipiyle ördüm. Şöyle göstereyim tekrar. Bebe ipi kullanarak ördüm ama panço şal örmeyi düşünüyorum. Daha önce kanalımı takip edenler bilecektir. Panço şal modelim var. Onun için angora iple de denedim. Şöyle arkasından bunu çekeyim. Angora iple de duruşu bu şekilde. Tabii ki panço şalımı da örüp tamamlarsam yine sizlerle birlikte paylaşacağım burada. Şöyle dokusuna yakından bakalım. Dediğim gibi ben bunu 3 milim tığ kullanarak bebe ipi ile ördüm. Şöyle yakından da dokusunu göstereyim. Aslında 3,5 milim tığ da olurdu ama 3 milim daha tok ve daha düzgün durdu gibi geldi bana. Siz de kullanacağınız ipliğe göre ve el ayarınıza göre tığınızı seçip ona göre örebilirsiniz. Modelin detaylarına geçeceğiz ama ondan önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Katıl butonuna tıklayarak da bana destek olabilirsiniz. Ve şimdi hemen modelin yapımına başlayalım. Motifi örmeye sihirli halka yaparak başlıyorum. Bu şekilde tutup parmağımda ipi bir tur döndürdüm. Tığımı buradan geçiriyorum ve bir zincirle kitleyerek sihirli halkamı oluşturdum. 3 zincir ve tığıma ipimi 2 kez doladım. Üçlü trabzanlar yapacağız bu sihirli halkanın içine. Bunu da bu şekilde yapıyorum. İlmeğin ikisini birlikte ve ikisini birlikte kapattığımda bir tane trabzan ördüm. Çektiğim zinciri de bir trabzan sayıyorum ve zincirle birlikte toplam 16 tane trabzan örüyorum. Tığıma ipimi 2 kez doladım. 1 2 ve 3 defa da kapatıyorum. Bu şekilde sihirli halkanın içine toplamda 16 tane trabzan yapıp sıramızı tamamlayacağız. 16 tane trabzan ördükten sonra sihirli halkada burada oluşan ipi çekerek ortadaki yuvayı, yani boşluğu küçültüyorum. Bunu daha sonra daha ince bir tığ yardımıyla ya da iğne yardımıyla arkada gizleyeceğim. Tığıma hiç ip dolamadan burada ilk çektiğimiz zincir vardı, ilk trabzan yerine. Onun ilkine batıp kaydırmayla kapattım. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincir. Yine tığıma ipimi 2 kez doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak bir tane trabzan örüyorum. 1 2 3 defa da kapattım. 2 zincir. Tığıma ipimi 2 kez doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak yine trabzan örüyorum. Bir önceki sırada 16 tane trabzan örmüştük. Bu sırada da her birinin tepesine aralarında ikişer zincir çekerek yine 16 tane trabzan örüyorum. 2 zincir, 2 kez doladım. Yanındaki trabzanın tepesine batarak bir tane trabzan ördüm. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. 16 tane trabzanımı aralarında zincir çekerek ördüm ve burada ilk çektiğimiz zincir vardı. 2 tanesini boş bırakıp üçüncüsüne batıyorum ve kaydırmayla ilmeğimi kapattım. Zincir boşluğuna gelmek için tekrar bir kaydırma daha yaptım ve 6 tane zincir çekiyorum. 5 ve 6 zincir çektim. Tığıma ipimi bu kez 3 defa doluyorum. Yine üçlü trabzanlar yapacağız ama tığıma ipimi 3 kez doladım. Bu boşluğun içine batıp 1 2 ve 3 defa da kapattım. Son ilmeğim tığımda bekliyor. Tekrar 3 defa da doladıktan sonra yine son ilmeğimi beklettim.
Yine 3 defa doladım. Aynı boşluğun içine batıp ilmeğin ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte kapattım. Çektiğim zincirle birlikte toplamda 4 tane trabzan oldu ve tığımda 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde kapattım. 9 tane zincir çekiyorum ve bu sırada yuvarlak olan motifimizi kareye dönüştürüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektikten sonra tekrar tığıma ipimi 3 defa doluyorum. Bir sonraki zincir boşluğuna batarak 1, 2, 3 defada çektiğim trabzanımın son ilmeğini bekletiyorum. Bu şekilde buraya da 4 tane trabzan öreceğiz. 3 defa doladım. 1, 2, 3 defa da kapattığım son ilmeğim bekliyor. Tekrar 3 defa doladım. Son ilmeği bekliyor ve 5 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde kapattım. Burada 9 zincir çekmiştik çünkü bu bizim köşemiz olacak. Şöyle motif üzerinden de göstereyim. Bu sırada yuvarlak motifi kareye dönüştürüyoruz demiştim. Karede de 4 köşemiz var. Bu ilk çektiğimiz 9 zincir bizim ilk köşemiz olacak. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7 zincir çektikten sonra yine tığıma ipimi 3 kez doladım. Bir sonraki boşluğun içine yine 4 tane trabzan öreceğim. İlkini ördüm. Bu ikincisi. Üçüncüsü ve dördüncüsünü de ördükten sonra bütün ilmekleri tek seferde kapatıyorum. Ve yine 7 zincir. 6 ve 7 zincir. Yine 3 defa doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna batıp yine aynı şekilde 4 tane trabzan yapacağım ama hepsinin son ilmeği tığda bekleyecek. Bu işleme badem de deniliyor. Artık siz nasıl söylüyorsanız. Üçüncü ve dördüncüyü de yaptıktan sonra bütün ilmekleri kapatıyorum. Köşede 9 zincir çekmiştik. 7 zincirlik 2 tane boşluğumuz oldu. Yine 7 zincir çekiyorum. 6 ve 7 zincir. Tığıma ipimi 3 kez doladım. Buraya da yine 4 tane trabzan örüyorum. 2, 3, 4'üncüyü ördüğümde bütün ilmekleri kapattım. Şimdi ilk köşeden sonra 1, 2, 3 tane 7 zincirlik boşluğumuz oldu. Şimdi ikinci köşeyi yapacağım. Bu yüzden 9 tane zincir çekiyorum. 7, 8 ve 9. Tığıma ipimi doladım. 3 defa. Yine aynı şekilde dörtlü trabzan gruplarımı yapmaya devam ediyorum. 3 defa dolayıp 4 tane trabzan yapıyoruz. Ve her birinin son ilmeklerini tığda bekletip sonuncuda hepsini bir kapatıyoruz. Şöyle hemen bir bakalım. Sıraya ilk başladığımızda köşe boşluğunu yaptık 9 zincirle. Yanında 1, 2, 3 tane 7 zincirlik boşluktan sonra ikinci köşemizi yaptık. Bu iki köşe oldu. Şimdi aynı şekilde diğer yerleri de tamamlayacağız. Yani şimdi köşeyi yaptığımız için devamında 3 tane 7 zincirlik boşluk, sonra yine köşe şeklinde bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Şimdi size köşe yerlerini daha net gösterebilirim. Bu sıramıza ilk başladığımız yer 9 zincirlik kısımdı ve arada 1, 2, 3 tane 7 zincirlik kısım var ve sonrasında 9 zincir. Burası bir kenarımız oluyor. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane 7 zincirden sonra 9 zincir. 1, 2, 3 zincirden sonra yine 9 zincirimiz var ve bu şekilde motifimizi artık kare bir motif haline getirdik. Şimdi sıranın sonunda
Sırayı kapatırken 3 zincir çekiyorum. Normalde 7 zincirle geçiyorduk. 3 zincir çekip tığıma ipimi 2 kez doladım. Burada trabzanları kapattığımız nokta var. Şöyle tepesine batıp bir tane trabzan örüyorum. İlmeğin ikisini birlikte ve ikisini birlikte örerek kapattım. Bu son 7 zincirlik kısmımızı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi artık motifte trabzan sırasındayız. Yani son sıraya geldik. Bu kısımları yapacağız. Hemen şöyle. Bunun için de ne yapıyorum? Tığıma ipimi 2 kez doladım. Bu 9 zincirlik olan boşluğa batarak 6 tane trabzan örüyorum. Yine üçlü trabzanlar tabii ki. 1, 2, 3 defa da kapatıyorum. Burada sırayı kapatırken yaptığım trabzan hariç 6 tane trabzan yapacağım. 3, 4, 5 ve 6 tane trabzan yaptım. Buradakiyle birlikte 7 trabzan oldu. 9 zincir, 7, 8, 9 zincir. Yine tığıma ipimi 2 kez doladım. Aynı boşluğun içine yine 6 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane trabzan yaptım. İlk köşemizi oluşturduk. Şöyle. Şimdi hiç zincir çekmeden bu yandaki zincir boşluğunda sayıyorum. Burada 7 zincirimiz vardı ya. 1, 2, 3 tanesini atlayıp dördüncüsüne tığımı battım. İpimi alıyorum ve tek seferde kapatıyorum. Bu şekilde kaydırmayla birleştirdik. Burada sırayı kapatırken olan trabzanla birlikte 7 tane trabzan olmuştu. Buradaki zincir de aynı şekilde trabzan gibi yanına birleşti gördüğünüz gibi. 7 zincir. 7 zincir çektikten sonra yine burada da dördüncü zincire batıp kaydırma ilmeğiyle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çektim. Yine burada da yine aynı şekilde dördüncü zincire batıp kaydırmayla kapattım. Şimdi tığıma ipimi doladım. Bir sonraki köşe boşluğuna geldik. Buraya da yine 6 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane trabzan yaptım. 9 zincir çekerek 6, 7, 8, 9 zincir çekerek yine aynı boşluğun içine 6 tane trabzan örüyorum. 3, 4, 5 ve 6 trabzan ördüm. Yine yanındaki zincirlerden sayıyorum. Dördüncü zincirin tepesine batarak kaydırmayla birleştirdim. Şöyle motife bakmak istiyorum sizinle birlikte. Bir köşesini, iki köşesini tamamladık. Yani bir kenar tamamladık. 2 tane zincir boşluğumuz ve köşe trabzanlarımız var. Bir önceki sırada 3 tane zincir boşluğumuz vardı. Bu sırada 2 tane zincir boşluğumuz oldu. Şimdi yine aynı burada yaptığımız gibi ne yapmıştık? Trabzanı birleştirdikten sonra 7 zincir çekerek bir önceki zincir boşluğuna sabitliyorduk. 4, 5, 6 ve 7 zincir çektim. Hemen yanındaki zincir boşluğunda tam ortasına denk gelecek şekilde dördüncü zincire sık iğne ile kaydırmayla kapattım. Yine 7 zincir. Burada da yine dördüncü zincire batıp
kaydırmayla kapattım ve tığıma ipimi 2 kez dolayıp bir sonraki köşe boşluğuna yine 6 tane trabzan örüyorum. Buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Diğer kenarları da aynı şekilde tamamlayıp sıramızı birlikte tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben motifimin son sırasını tamamladım. Şimdi birleştirmesini yapıp ipimizi koparacağız. Son olarak 7 zincirle sıramı tamamladım. Burada ilk yaptığımız köşedeki ilk trabzanın tepesine batıp kaydırmayla kapatıp bir zincir çekerek ipimizi koparacağız. Hemen bu arada ben size motifin ölçüsünü de vermek istiyorum. Çok güzel bir motif oldu gerçekten ve çok kolaylıkla tamamlanıyor. Şöyle tuttuğumda 14 santimden biraz fazla, 14,5 santim kadar. Tabii ki kullandığınız ip ve tığ da motifin ölçüsünü değiştirecektir. Hatta angora iple olan ölçüsünü de vereyim. Ben panço şal yaparken daha önce de izleyenler bilecektir. Bloklama yapıyorum. O zaman yarım santim, 1 santim de fark edecektir ölçüsü. Bu da 12,5 santim. Daha kalın ip ve daha kalın tığla daha büyük ölçü elde edersiniz. Daha küçük tığlarla da daha küçük motif elde edersiniz. Yazlık bluzlarınız için merserize, ince, pamuklu iplikler de tercih edebilirsiniz. Şimdi size motifin birleştirmesini göstereceğim. O yüzden ben ipimi koparmıyorum. Şöyle daha önce dediğim gibi 3 motifimi örmüştüm ben. Birleştirmesini yapmak için de şöyle iki kenardan şöyle birleştireceğim için şuraya kadar sökeceğim ben motifimi. İlk motifi tamamen örüp koparacaksınız. İkinci motifi örerken artık kenarlardan birleştirmeye devam edeceksiniz. Hemen şu köşeye kadar söküyorum motifimi. İlk 6 tane trabzanımızı ördükten sonra 9 zincir çekiyorduk bildiğiniz gibi, ama birleştirirken 4 zincir çekeceğim. 1 2 3 ve 4 zincir çekeceğim. Şöyle sıraya başladıktan sonra ilk köşemizi yaptık. Birinci kenarı tamamlayıp ikinci köşeye geldiğimde 6 trabzanı ördüm. 9 zincir yerine 4 zincir çektim. Hemen bu karşılıklı motifleri alıyorum. İkisinin de düz yüzü bakıyor. Şöyle, hatta ters yüzleri birbirine bakacak şekilde tutuyorum. Tığımı bu şekilde, ipimi de öne alarak bu köşedeki zincir boşluğundan geçirdim. İpimi bu şekilde geçirip kaydırmayla kapattım. Tekrar göstereyim. Ben hırkalarda da, şallarda da hep bu şekilde birleştiriyorum. 4 zincir çektik. Köşeleri birbirine getirdim. Böyle girip ipi alıp kaydırmamı yaptım. Devamında tekrar 4 zincir ve bu köşe boşluğuna örmeye devam ettiğim motifin köşe boşluğuna gelip yine 6 tane trabzanımı örüyorum. Buralarda hiçbir değişiklik yok. Sadece zincirlerle birleştirmesini yapacağız. 4 5 6 tane trabzanı ördüm. Ne yapıyorduk? Zincir boşluğuna kaydırmayla birleştiriyorduk. 7 zincir çekerek buraya batıyorduk normalde. Burada 7 zincir çekmiyorum. 3 zincir çektim. Bir önceki tamamladığım, yani birleştirmeye başladığım motife geliyorum. Yine aynı şekilde bu şekilde batıyorum. İlmeğimi kaydırdım ve tekrar 3 zincir çekip örmeye devam ettiğim motifin 4. zincirine batarak kaydırmayla birleştirdim. Şöyle göstereyim. Önce köşeyi birleştirdik. Şimdi yanındaki 7 zincirlik kısmı birleştirdik. Şimdi de diğer 7 zinciri birleştireceğiz. 3 zincir. Bu şekilde aldım. Böyle giriyorum buradan ve kaydırmayla kapattım. Tekrar 3 zincir çekip
bu örmeye devam ettiğim motifin zincirine batarak kaydırmamı yaptım. Tığıma ipimi doluyorum. Bir sonraki köşeye geldik. Burada yine 6 tane trabzan örüyorum. Bu köşede de 6 tane trabzanı ördükten sonra 4 zincir çekip buradaki köşeyle birleştireceğim. Tek motif birleştirirken hemen buraya batıyoruz. Diğer köşenin zincirine batarak birleştiriyoruz ama 2-3 motifi birleştirirken şu ortadaki görüntüyü elde etmek için bu motifin zincir boşluğuna değil, ikisine birlikte batacağım. Ne yapıyorum? Bu birleştirmeye devam ettiğim motifin zincir boşluğuna girdim. İlmeği kaydırdım. Sonra şöyle diğer kenardan birleştireceğim. Örmeye devam ederken birleştireceğim motife geldim. Onun da köşe zincir boşluğuna batarak birleştirdim ve bir zincirle kilitledim. 4 zincir çekiyorum ve yine trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Tekrar masaya yatırıp size göstereceğim. Motifli hırkalarda, panço şalda, battaniyelerde motifleri ben hep bu şekilde birleştiriyorum. Şöyle bakın, ortadaki kısmı gayet düzgün bir şekilde oldu. Ne yaptık? Zincirleri birleştirdikten sonra köşedeki trabzanımı ördüm. 4 zinciri çektikten sonra bu karşılıklı birleştirdiğim motifin zincir boşluğuna birleştirip kaydırmayla kapattıktan sonra bu devam ederken karşına denk gelen motifin de köşesindeki zincire hemen batarak birleştirdim kaydırmayla ve zincir çekerek köşemi örmeye devam ettim. Ve bundan sonrası da yine aynı burada yaptığımız gibi 7 zincirlik kısmı birleştirirken 3 zincir çekip buradaki boşluğa 3 zincirle tekrar buraya gelip bu şekilde birleştirmemi tamamlayacağım. Trabzanlarımı tamamlıyorum. 6 tane trabzan ördükten sonra yanındaki zincir boşluğuna kaydırmayla birleştirdikten sonra 3 zincir çektim. Karşısındaki motifin zincir boşluğuna batıyorum. Kaydırmayla kapattım ve tekrar 3 zincir. Burada örmeye devam ettiğim motifin 7 zincirlik boşluğuna gelip kaydırmayla kapattım. Tekrar 3 zincir. Karşıdaki motifin zincir boşluğuna geliyorum. Kaydırmayla birleştirdikten sonra 3 zincir çektim. Örmeye devam ettiğim motifin tam ortasına, yani 4. zincirine kaydırmayla birleştirdim ve yine köşedeki trabzanımı örmeye devam ediyorum. Çok kolay bir birleştirme yöntemi. Çok kolay bir motif. Şöyle bakın, gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ben motifi tamamlayayım. Sonra yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, hem motifimizin nasıl örüldüğünü hem de birleştirme aşamalarını birlikte çalıştık ve tamamlandı. Şöyle yine göstereyim. Ben çok beğendim. Çok zarif, çok güzel bir motif oldu. Umarım siz de severek örersiniz ve projelerinizde kullanırsınız bu motifi. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.